Merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Bugün diğer ünite tanıtımlarımızdan farklı bir video ile karşınızdayız. Sizlere bugün dürbün sıfırlaması ve mesafelere göre atışları gösterecek şekilde bir video hazırlamaya çalışacağız. Dürbün sıfırlaması ile ilgili özellikle yabancı dilde, İngilizce'de yüzlerce hatta binlerce videolar mevcut. Türkçe'de olarak da birkaç tane video gördüğüm kadarıyla var. Ancak burada benim önemli belirtmek istediğim nokta dürbün sıfırlamasının birinci en temel ayağı bana göre dürbünün montajı. Ve montaj hakkında çok teferruatlı bilgi genelde verilmiyor. Eğer montajı düzgün yapamazsanız, milimetrik hatalarla hatalı, eksik ya da yanlış şekilde yapılacak olursa dürbün sıfırlaması hiçbir zaman net olarak ortaya çıkmıyor. Bu şekildeki dürbün sıfırlamalarında hatalı bir dürbün montajında tek bir mesafede bir ihtimal dürbün sıfırlanabilirken ilerleyen mesafelerde bu dürbün atışlarında problemler ortaya çıkıyor. İyi bir sıfırlama, iyi bir montajla beraber yapılan sıfırlamada mesafeye yükseldikçe olan atışlarda saçmanın düşmesi ve hava koşulları esas alınarak rahatlıkla atışlar yapılabilir. Ama hatalı montajda hafif derecede milimetrik bile olsa yamuk olan montajlarda bir metrede sıfırlama yapsanız bile ilerleyen metrelerde pelletler tamamen farklı ve saçma yerlere gidiyor. Onun için sizlere dürbün sıfırlama ile ilgili bu videoyu hazırlamayı uygun gördük. Umuyoruz faydalanırsınız. Dürbün sıfırlamada montaj yaparken öncelikle silahın mümkün olduğunca sabit ve düz bir şekilde durmasına dikkat etmeniz lazım. Biz dürbün sıfırlama ayağı kullanıyoruz ama illa bunu kullanmanız şart değil. Daha önceki videolarımda kullanmış olduğum 2 tane takoz ya da kum dolu torbalar gibi şeylerle silahınızı sabitleyip düzgün bir hale getirip montajını o şekilde yapabilirsiniz. Montaja başlayalım. Ben şahsen dürbün montajında tek parça dürbün ayaklarını tercih ediyorum. Bu tek parça dürbün ayakları özellikle yaylı sistemdeki silahlar için önemli. Çünkü bunlarda titreşim fazla olduğundan dolayı iki parça ayaklar çok randımanlı çalışmıyor. PCP'lerde ister iki parça ister tek parça şeklinde montajlarınızı yapabilirsiniz. Montajı yapmadan önce dürbünün üzerindeki gireceği kısmın vidalarını sökelim. Sadece ayak kalsın. Ayakları çıkardıktan sonra sadece sabit kalan kısmı var. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta. Şimdi bu ayak özellikle PCP'lerdeki pellet şarjörüne eğer fazla miktarda yakın şekilde monte edilecek olursa dürbün de buraya çok yakın olacağından pellet değişiminde ve şarjör değişiminde sıkıntı olacaktır. Onun için bunu makul bir seviyede sabitlememizde fayda var. Sabitlemeyi yaparken dürbün ayağını yerleştirdikten sonra vidalar gevşek halde tek bir vidayı sonuna kadar sıkmıyoruz. Yani şuradan başlayıp bunu sonuna kadar sıkıp ondan sonra buna geçip şeklinde yapmıyoruz. Çünkü bu dürbün ayağının çok düzgün monte edilmemesine sebep oluyor. Onun için tatlı bir sıkılıkta önce vidanın bir tanesini hafif yapıyoruz. Sonra hemen sonraki değil mesela şuna geçebiliriz. Çapraz şekilde sıkıştırma. Böylece yamulmasını engellemeye çalışıyoruz. Daha sonra buradaki vida. Sonra buradaki vida. Ama hiçbirini şu anda çok aşırı derecede sıkmıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi hafifçe sıkıştıralım. Çok değil yine. Şimdi taban montajını kabaca bitirdik. Burada dürbün ayaklarının bazılarında dürbünün isabet edeceği, geleceği yerlerde şu şekilde bez bantlar var. Dürbünü koyduğumuzda dürbünle temas edecek olan yerlerinde bez bantlar var. Hatta ayakların üst kısımlarında da bu bantlar var. Bunlar metalin metale direkt temas etmesini engelliyor. Bu şekilde dürbün daha stabil halde koyduğunuz zaman yerleşebiliyor. Bu tip bantlar olmayan ya da bantları kaybolmuş çıkmış arkadaşlar için bizim tavsiyemiz çift taraflı silikon bantlar. Bu bantlardan parça keserek buralara hem bu kısma hem de dürbün ayağının üst kısmına yapıştırarak dürbününüzün daha sabit ve stabil halde kalmasını sağlayabilirsiniz. Dürbünü koyduktan sonrasında ilk etapta yine ayakları koyarken kesinlikle sıkı bir şekilde yerleştirmiyoruz. Ona dikkat edelim. Çünkü daha yapacağımız iş var. Ayarlamamız gereken yer var. Şu an için sadece tutmasını sağlamaya çalışacağız. Burada da vidaları sıkıştırırken tek taraflı kesinlikle sıkıştırmayın.
çaprazlama yöntemiyle yapın. Bu şekilde dürbünün montajı çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an için dediğim gibi sadece hafif derecede tutmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdilik bu sıkılık onun için yeterli. Diğer ayağı da aynı şekilde takalım. Dürbün halen içerisinde hafif derecede oynayabilir şekilde durmasında fayda var. Gelelim diğer mevzuya. Dürbünümüzün ilk etaptaki takılma kısmını hallettik. Şimdi bir kontrol edeceğimiz dürbünümüz silahla aynı hatta mı? Onu kontrol edelim. Ben onun için manyetik alanlı bu su terazilerini kullanıyorum. Kontrol ettiğimizde şu anda dürbün aynı hizada ve aynı eğimde görünüyor. Dürbünümüzün kaba hattını yapıp tamamen sıkıştırmanın sebebimiz bu. Bakın dürbünün ortasındaki artı düz değil. Şu anda hafif çapraz şekilde bu şekilde sıfırlama yapmamız mümkün değil. Bunu da düz hale getirirken mümkün olduğunca düz olduğundan, direkt olduğundan kesin emin olduğunuz mesela binanın kenarı gibi bir yerle yapabilirsiniz. Yine dürbünü monte ederken dürbünün görüntüsü sizde bu şekilde olmalı. Yani gözünüze net olarak görüntü gelmeli. Şu şekildeki bir görüntü ya da şu şekildeki bir görüntü, kısmi görüntüler, bu şekildeki görüntüler dürbünün mesafesinin siz nişan aldığınız zaman yüzünüze ve gözünüze uygun olmadığını gösteriyor. Şimdi önce dürbünün çizgisini binanın orta hizasına göre bir ortalayalım. Evet, gördüğünüz gibi artıdaki o yamukluğu ortadan kaldırdık. Şimdiki önemli husus da silahı yüzünüze aldığınızda görüntünün size net gelecek şekilde dürbünün ileri ya da geri ayarının yapılması. Burada rahat bir atış pozisyonu aldığınız zaman dürbündeki görüntünün sizin gözünüze dediğimiz gibi biraz önce gösterdiğimiz gibi hiçbir bulanıklık ya da siyahlık göstermeden net bir şekilde görüntü geleceği şekilde ayarlamanız lazım. Eğer bunda bir netlik yoksa ya da o siyahlıklar varsa dürbünü hafif derecede ileri ya da geri iterek hafif derecede oynatarak bunu ayarlayabilirsiniz. Şu anda ben ayarlamayı yaptım. Nişan aldığım takdirde herhangi bir siyahlık ya da bulanıklık olmadan net olarak görebileceğim şekilde dürbünün artısını tekrar kontrol ediyorum. Şu an için dürbünün durumu normal. Bundan sonra vidaları sıkmaya başlıyoruz. Ama vidaları yani şu dürbünün ayağının üst kısmındaki vidaları yine çaprazlama yöntemiyle ve birer tur sıkılaştırıyoruz. Şimdi burada sadece bir tanesini çok sıkı hale getirirseniz dürbün hafif derecede milimetrik olarak bir başka tarafa yamulacaktır. Bu da sizin atışlarınızı ve mesafelere göre durumlarınızı etkileyecektir. Montaj yaparken şu aralıkları, şuradaki gördüğünüz aralıkları mutlaka kontrol edin. Hem iki taraflı hem de buradaki aralıklarla karşı taraftaki aralıklar. Bunların mesela bir tanesinin sıfırlanması, bir tanesinin bu şekilde kalması demek dürbünün sağlıklı monte edilmediğini gösteriyor. Onun için her sıkıştan sonra kontrol ederek yavaş yavaş silahı, dürbünü monte etmeye devam edin. Sıkılaştırmalar yine çapraz şekilde yapın. Dürbün ayakları genelde alüminyum olduğu için ve PCB'lerde çok fazla tepme olmadığı için böyle çok aşırı zorlayacak şekilde ya da ayağa zarar verecek şekilde bir sıkma bence yapmayın. Son kez kontrol edelim. Gördüğünüz gibi mesafeler birbirleriyle aynı. Bu tarafla kontrol ediyorum. Karşı tarafın mesafeleri bu tarafla da aynı. Şu an için dürbünümüzü monte ettik. Bu montajda düzgün olduğuna karar vermek için tekrar gözle ayrıyeten kontrol yapın. Yine burada dürbünün hattı ile silahın namlu hattının tam olarak düz olduğundan emin olun. Eğer bu dürbün hattında sağa ya da sola doğru milimetrik de olsa bir kayma hissederseniz montajı tekrar yapın. Çünkü bu hattaki bozukluklar atışlarınızı, isabetinizi etkileyecek. Dürbün hattıyla, dürbünün orta hattıyla namlu hattının eşit olduğundan emin olun. Alttan yine kontrol edin. Şu şekilde. Yani dürbünün en uç noktasında silaha sağa ya da sola doğru herhangi bir şekilde yamukluk var mı onu kontrol edin. Aralıklarınızı mutlaka tekrar kontrol edin. Bakın bunlar bir taraftaki aralıklar. Bunlar diğer taraftaki aralıklar.
Şimdi sıfırlama atışlarına geçelim. Sıfırlamayı kaç metreden yapalım? Şimdi de onun yanıtını bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yivli silahlarda balistik eğri denilen bir şey var. Dolayısıyla mermi atıldığı zaman tamamen düz bir istikamet gitmiyor. Önce şu şekilde bir parabol çiziyor. Bundan dolayı sıfırlama yapılan bir noktayla diğer bir noktanın kesişmesi söz konusu. Atıyorum 5 metre ile 50 metre gibi. Tabi bu kesin rakamlar değil. Sıfırlama esnasında özellikle bu silahlarda şu anda kullanıcılarımızın en sık kullandığı GSP Exact Jumbo Heavy pellet kullanıyoruz. Unutmayın, sıfırlama noktası kullandığınız dürbüne göre, kullandığınız pelletin ağırlığına göre, bunlara göre değişiklik gösterir. Ayrıyeten atıcıya göre de ufak tefek değişiklikler gösterir. Şimdi atışlarımıza 5 metreden sıfırlama yaparak başlayacağız. Burada yine bir diğer husus, sıfırlama yaparken tek atışa göre kesinlikle karar vermeyin. En az benim tavsiyem 3 atış yapın ve bir 3 atışın ortak noktasına göre artıyı ayarlamaya çalışın. Silahımızla beraber gelen Optima dürbünün sıfırlaması için buradaki kapakları çıkarıyoruz. Ve ayar vidaları ortaya çıkıyor. Şimdi önce 5 metreye bir 3 atış yapacağız. 3 atıştan sonrasında kontrol edeceğiz. Ona göre artıyı o kısma getirip sıfırlamayı tamamlamaya çalışacağız. Sonra diğer metreleri de, diğer mesafeleri de sizler için kontrol edeceğiz. Şimdi önce 5 metreye atış yapıyoruz. Ayrıyeten ise ben kamerayla de dürbün sıfırlamasını yine alıyorum kameraya. Diğer husus, onu unuttuk. Dürbün sıfırlama esnasında zoom'un ne olması gerektiği. Pek çok dürbün sıfırlama videosunda zoom'u maksimumda tutun. Ona göre atışlarınızı yapın. Sıfırlamanızda bu şekilde sapma olmaz diyor. Eğer silahınızın dürbününde, üzerine takmış olduğunuz dürbünde özel bir özellik yoksa, yani sıfırlama noktası mesafeye göre, zoom'a göre değişmiyorsa problem yok. Ama zoom'a göre sıfırlama noktası mesela Optima'da değişir. Bundan dolayı en sık kullanacağınız zoom'da sıfırlamayı yapmanız daha mantıklı olur. Şuradaki zoom'u maksimuma getirdiğiniz zaman buradan netliği ayarlayacaksınız. Çok kısa mesafede maksimum zoom'da çok iyi bir etki elde edemeyebilirsiniz. Evet. Şimdi çok daha iyi. Atışlarımıza başlayalım. 3 atış yapalım. O mesafeye göre ayarlamayı yapalım. Evet. Şimdi hedefi kontrol edip ayarımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar nişan aldığımız nokta bu nokta. Bu noktaya göre atış yaptığımız 3 noktanın da birleşim yeri burası. O zaman dürbünün artı işaretini bu noktadan buraya doğru kaydıracağız. Tekrar 3 atış yapıp deneyeceğiz. Şimdi bu kısma kaydırmaya çalışalım. Şimdi dürbünlerin büyük çoğunluğunda, daha doğrusu yüksek fiyatlı kaliteli dürbünlerde her bir tıkın kaç metrede ne kadar santim aşağı indirdiğine dair bilgiler var. Onlarla eğer elinizde öyle bir dürbün varsa ve bilgileri varsa onlara bakabilirsiniz. Ama şu anda bizde öyle bir bilgi yok. Onun için biz göz kararı karar vereceğiz. Burada da dikkat edeceğiniz, çevirme yaparken tıklara dikkat edin. Birdenbire böyle cırt diye çevirivermeyin. Şimdi ve 3. atış. Ayarlamamız biraz uzun sürdü. Etraflara atış yaptık. En sonki yaptığımız 3 atış şu kısımda. Şimdi 5 metreden sıfırlanmış bir silahla diğer mesafelerdeki atışları nasıl, onu bir kontrol edelim. Evet. Şimdi 5 metrede sıfırladığımız silahımızla 50 metreye atışlar yapalım. Sonra hedefi kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar demek ki 5 metreden sıfırlanmış bir silahla 50 metreden hedefe herhangi bir isabet kaydetmeniz mümkün olmuyor. Daha düşük mesafelerdeki isabetlerine bir bakalım. 5 metreden sıfırlanmış silahımızla şimdi de 25 metreye bir atışlarını kontrol edelim.
Hedefte var mı? 5 metreden sıfırlanmış tüfekle 25 metreye atışta sadece bir tane üstte var. Yine burada yok. Devam edelim. Şimdi 5 metreye sıfırlanmış silahla 10 metreye atışlar. Evet, 5 metreye sıfırlanmış silahla 10 metreye atışlarımız en yüksek alanı esas alarak 12.8 milimetre. Ama gördüğünüz gibi hedefin üst kısmında 25 metrede daha üstünde 50 metrede isabet kaydedemedik. Şimdi 10 metreden silahı sıfırlayalım. Bir de onu kontrol edelim. Şimdi 10 metre sıfırlama atışlarımız. Şimdi 3 atış daha yapalım. Yukarı aşağı iyi, hafif solda. İlk atış yaptığımız nokta, sonra şuraya geçtiği için hafif oynadık. Şimdi 25 metreye batalım, bakalım nasıl olacak. Şimdi 10 metreden sıfırladığımız silahla 25 metredeki hedefe atış yapalım. Bir bakalım. 10 metreden sıfırladığımız silahımız 25 metrede bu şekilde. Bir de 50 metrede deneyelim. Yine 10 metrede sıfırlanmış silahımızla bu sefer 50 metreye atış yapıyoruz. Şimdi bu 5 atış yukarıda toplandı. Ben bir de sebeni çıkaracağım. Gözle atış yapacağım. Çünkü bu da biraz nişan almayı zorlaştırıyor. Şarjörü yenile istersen. 5 atış doldurmuştum. Daha fazla gerek yok. Bu zaten direkt metal sesi duyuldu. Hedefe bakalım. 10 metreden sıfırladığımız silahımızın 50 metredeki atışları da genel itibariyle şurada toplandı. Şimdi bir de 25 metreden sıfırlayalım. Bir de onun atışlarını kontrol edelim. Şimdi de 25 metredeki sıfırlama atışlarına bakalım. Tekrar kontrol edelim. ...25 metredeki sıfırlama atışlarımızda... ...önce yukarı... ...biraz fazla tıklayınca aşağı... ...sonrasında bu kısmı vurduk. Bakın orada 2 atış var. Hemen gösterelim. Şöyle yapayım. Sadece 9 milimetre. Tam ortasında. Şimdi bu sıfırlamayla bu sefer de 50 metreye atış yapalım. Şimdi de 25 metreden sıfırladığım silahla 50 metreye atışlar. Kontrol edelim. 25 metreden sıfırladığımız hedefimizde dürbünümüzle 50 metreye atış yaptığımızda saçmalar hafif düşüş gösterdi. Gördüğünüz gibi 6 atışımız şu şekilde toplandı. Yani genel itibariyle biraz yüksek ama bazen benden de kaynaklanan hafif derecede oynatmalar oluyor. Bir de kamera aparatının takılı olması da biraz işi zorlaştırdı. Durum bu şekilde. Arkadaşlar 25 metrede 18 grain pellet ile silahımızı sıfırlamıştık. Şimdi aynı metrede sıfırlamayı hiç bozmadan daha ağır bir pelletle 20.5 grain olan Hatsan Torpedo pelletle bir deneyelim. Böylece
mesafede sıfırlanmış olsa bile aradaki 2 greynin bile etkisi var mı yok mu onu bir kontrol edelim. Evet. Şimdi hedefe bir bakalım. Evet. 25 metrede 5 atış, şu bir tanesi tetiği çekerkenki hatandan kaynaklanıyor. Geri kalan 4 atış bu kısımda. Bir de aynı pelletle yine 25 metreden 18 grain'le sıfırlanmış silahla 50 metrede bir kontrol edelim. Şimdi yine 25 metreye sıfırlanmış silahımızla 18 grain'e sıfırlanmış silahımızla 20 grain mermiyle 50 metreye bir atış yapalım. Bu kadar. Gidelim bakalım. Evet, 50 metreden atışlarımızda da şu atışı saymazsanız nispeten biraz daha toplu halde. Şimdi arkadaşlar, silahımızla beraber gelen Optima dürbünü başlangıç seviyeleri için iyi. Ancak 75 metre ve üstü mesafeler için zoom'u özellikle yeterli gelmiyor. Başlangıçta bununla alıştırmalarınızı ve silah alışmayı yapabilirsiniz. Biz şimdi bir de deneme olarak Tasco dürbünümüze geçtik. 6-24x50 AOE dürbünümüze geçtik. Bir de bununla kontrol edelim. Yine 25 metrede sıfırlamasını yapıp daha uzak mesafelere ve yakın mesafelere atışlarını sizlere göstermeye çalışalım. Sıfırlamamızı yapmaya başlıyoruz. Yine sıfırlamada tek atışla karar vermiyoruz. Üç atışımızı görüyoruz. Şimdi buna göre dürbünün ayarlamasını yapalım. Tekrar bir kontrol edelim. Şu anda sadece 1-2 tık yukarı, 1-2 tık sola. Tekrarlayalım. Rüzgar da başladı. Yine de bir 50 metreyi deneyelim şimdi. Rüzgarın etkisiyle sağa sola sapmalar var. İşte bu. 25 metreden sıfırladık ama 50 metrede de atış gayet güzel. Dediğim gibi hava koşulları çok etkiliyor. Şahane. Gidelim hedefi kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar rüzgarın etkisiyle bir miktar dağılma gösterdi. Rüzgar kesildikten sonraki yaptığımız atışları görüyorsunuz. Bu da Tasco dürbünle, en azından üzerindeki dürbünden farklı daha yüksek zoom özellikli olan bir dürbünle daha iyi atışlar yapabileceğinizi gösteriyor. Şimdi bir de daha uzak bir mesafede düşme nasıl olacak onu kontrol edelim. Şimdi de yine 25 metrede sıfırlanmış silahımızla 50 metreye, ben özür diliyorum, 75 metreye. Bakalım buradaki atışlarımız nasıl olacak.
Silah yeni dolduğunda ilk atışlarda bir miktar aşağı düşme olabilir. Onun için 1 ya da 2 şarjör tamamlayacağım. Buradaki atışlarda önemli belirtmek istediğim husus, mesafeye göre mildot ayarlaması yapmıyorum. Yine artıyı tam olarak hedefle nişanlıyorum. Böylece 25 metrede sıfırlanmış bir silahla mildot ayarlaması yapmadan sadece hedefe nişan alarak saçmalar nereye gider sizlere onu göstermeye çalışıyorum. Evet. İkinci şarjörü mildotla hesaplayarak atmaya çalışacağım. Evet. Şimdi ikinci şarjöre geçelim. Bunu da mesafeye göre düşmeyi göz kararı hesaplayarak atalım. Bakalım burada hedefe nasıl bir isabet kaydedebileceğiz. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Şimdi arkadaşlar 25 metrede sıfırlanmış silahımızla 75 metrede atışlarımızı devam ettireceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın daha kamera ekranında doğru dürüst görünmüyor bile. 75 metre mesafeden hedefin ortasında bir tane patlayan hedefimiz var. Sırayla atışlarımızı yapacağız. Bakalım isabet durumlarımız nasıl olacak. Hava rüzgarlı. Onun için atış sayısı biraz fazla olabilir. Üstte solda şu anda. Çok yakında, çok az aşağısında, çok hafif sağda. Oh, 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 oh. Şahane. Bir dakika. Mesafeyi tekrar bir göstereyim. Çok güzel bir görüntü elde ettik bence. 75 metre mesafeden bir gazoz kapağı. Ellerine sağlık biraderim. 3. atışta mahvettin. Rüzgar hakikaten atışları çok etkiliyor yalnız. Sıra bende. Bakalım ben kaç atış yapacağım. Benimki biraz ayarsız olur. Arkadaşlar şimdi de kamera aparatımızla bir görüntü almaya çalışalım. Bu aparattan dolayı birazcık sıfırlama noktası, atış noktası değişebilir. Kusuruma bakmayın. Onun için biraz fazla sayıda atış yapmamız gerekebilir. Rüzgar arttı. Neresinde birader? Sol üstünde. O zaman çok yukarı kaldırmayacağız. 2 parmak sol, 5 parmak yukarı. İnşallah güzel bir görüntü ortaya çıkmıştır. Gayet güzel. İkinci atışta yine de sebenle de başardık bunu. Şimdi bir başka atış deneyelim sıfırlamayla ilgili. Bakalım onda neler yapabileceğiz. 75 metrede gazoz kapağını yaptığım patlayan hedefte hedefimizin hali. Kapağı çok aradım ama bulamadım. Şimdi bir diğer atış denemesi. 35 metreden kağıdın dik olarak hedeflenmesi. Bakalım yırtmayı başarabileceğiz mi?
Oldukça rüzgarlı hava. Onun için affınıza mağdurum. Vurdum. Becerdik. Hemen alıp geliyorum. Biraderim sen de atacak mısın? Yok. Birader. Buradan bir zoomlasana. Saygıdeğer arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Son bir değerlendirme yapalım istedim. Dürbünümüzü öncelikle Optima olarak denedik. Silahımızla beraber gelen dürbün ve atıcılarımızın şu anda bu silahlarda sık kullandığı GSP Exact Jumbo 18 grain pelletle denedik. İlk etapta 5 metreden bir sıfırlama yapmaya çalıştık. 5 metreden gördüğünüz gibi sıfırlamada sıkıntı yok. Ancak 5 metreden sonra yüksek mesafelere atışlar yapmaya çalıştığımızda 10 metrede, 25 metrede çok acayip saçma sapan yerlere gittiğini gördük. Bu da yine balistik eğriden kaynaklanıyor. 5 metre sıfırlamaları bu. 10 metrede sıfırlamamızı yaptık. 10 metrede sıfırlama yaptıktan sonra 25 metreye ve 50 metreye atışlar yaptık. 10 metrede de sıfırlamadan sonra atışlarda yukarı doğru bir sapma olduğunu gördük. Yine balistik yerinin etkisiyle. Daha sonra 10 metredeki atışlarımız da bu şekilde. Bundan sonra 25 metrede sıfırlama atışlarına geçtik. 25 metrede net olarak tam sıfırlandı. 25 metrede sıfırladıktan sonra mermiler arasındaki grain'in fark edip etmediğini görmek için Hatsan torpedo pellet de kullandık. Bakın 25 metrede torpedo pelletli atışlarımız bu şekilde oldu. Sıfırlanmış, 25 metrede sıfırlanmışla yine JSP ile atışlar yaptığımızda 50 metreye atış yaptığımızda bir miktar daha aşağıya doğru indiğini gördük. Şu anda bir miktar mikrofona da rüzgar sesi geliyordur. Rüzgarlı bir hava. Sürekli değişken bir rüzgar var. Onun için atışlarda sağa sola sapmalardan ziyade biraz daha gruplarına dikkat etmeye çalışalım. Yine 25 metrede sıfırlanmış silahla Hatsan torpedoda atış yaptık. Torpedo biraz daha net atışlar yaptı. Şu silahın tetiğini çekerken benden kaynaklanan bir hata. Daha sonra Optima dürbünle 25 metre 50 metre atışlar yaptık ama 50 metrenin üzerindeki atışlarda hedefin ufak noktaları çok net görünmediği için daha yüksek zoom özellikle Tasco dürbüne geçtik. Yine videomuzda bahsettiğimiz gibi silahınızda normalde yanında gelen Optima dürbünle alıştırma atışları silaha alışıncaya kadar rahatlıkla yapabilirsiniz. Ondan sonra daha yüksek optik özellikle daha kaliteli bir dürbüne geçmenizi tavsiye ederim. Tasco dürbünle 25 metrede sıfırlama atışlarımızı yaptık. Rüzgarın etkisiyle biraz dağılma oldu. Tasco dürbünle 25 metrede sıfırlama atışlarından sonra bu 50 metre atışlarımız. Ve yine Tasco dürbünle 75 metre atışları yaptık. Şimdi buradaki bu zamana kadar yaptığımız bütün atışlarda hedefi nişan aldığımız nokta hep burası oldu. Buranın dışında herhangi bir noktayı belirlemedik. 75 metre atışlarında attığımız kısım şurada. Hedefi ters takmışım, kusura bakmayın. 75 metre atışlarında hedefi buraya nişan aldığımız zaman aşağı kısma vurdu. Bunlar rüzgarın etkisiyle dağılan kısımlar. Daha sonra Mildot hesabına göre bir miktar düşmeyi hesaplayarak daha yukarı çıkardık. Gördüğünüz gibi siyah alanda biraz daha atışlarımız oldu. Daha sonra 75 metreden patlayan hedeflere atış yaptık. Daha önce 25 metreden atış yaptığımızda bazı arkadaşlar bunu küçümsemişti. 75 metreden deneyelim dedik. 75 metreden beyaz bir kağıda atışlarla devam ettik. Kardeşim 3. atışta, ben de 2. atışta kamera aparatıyla sizlere göstereceğiz. Patlayan hedeflerimizi hallettik. Bundan sonra yine Tasco dürbünümüzle devam ettik. 35 metrede kağıt kesme olayı vardı. Atış biraz uzun sürdü. Dediğim gibi rüzgardan ötürü.
Ama gördüğünüz gibi orada da zoomla gösterdik. Kağıdı ortadan ayırdık. Arkadaşlar, buna göre dürbün sıfırlamada başta bahsetmiş olduğumuz montaj kısmına özellikle çok dikkat etmenizde fayda var. Dürbünü sıfırlama mesafesi genel olarak ne olmalı? Ben şahsi tercihim olarak 25 metreyi kullanıyorum. Uzak mesafelerden sıfırlanamaz mı? Sıfırlanabilir. Ama bir 50 metrede dürbünün ayarını yapabilmek için çok daha fazla atış yapmanız gerekir. Benim tavsiyem, uzak atışlar yapıyorsanız 25 metrede sıfırladıktan sonra 50 metrede sıfırlama yapması çok daha basit olur. Daha düşük mesafelerde 5 ve 10 metrelerdeki sıfırlamalarda ise yüksek mesafelere atışlarda biraz fazla sapmalar gördük. 100 metreye şu anda denemedik. Bayağı rüzgarlı olduğu için 100 metrede sapmalar daha çok olacağı için. Mesafelerimizin hepsi poligon olduğu için zaten belli. Ayrıca mesafe ölçeri dijital aletimizle tek tek kontrolünü yaptık. Uzun süredir aklımda olan bu videoyu çekmemde yardımcı olduğu için kardeşim Erhan Şen'e çok teşekkür ediyorum. Onun da atışlarını gördünüz. Beraber atışları büyük bir keyifle yapmaya devam ediyoruz. Umuyoruz bu video sizler için faydalı olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza desteklerinizi esirgemeyin. Yine kanal içerisinde bilgilerde Facebook adresim, Twitter adreslerim de yer almakta. Oralardan da takiplere devam edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Atışlara devam. Keyifle. Yeni hedef, yeni heyecan. Özellikle benim çok hoşuma giden, kardeşimin de çok beğendiğini bildiğim, renk değiştiren, atış esnasında vurduğu yere göre renk değiştiren hedeflerden getirttim yurt dışından. Şimdi biraz da onlara atış yapalım. Bugün benim günüm. Kesinlikle. Çok eğlenecek. Atış serbest. Çok güzel denk geliyor. Renklerin hepsini deneyeceksin herhalde. Yeşerdi. Evet, şimdi sarı oldu. Herhalde en dışta kırmızı gibi birader. Bakalım görelim. Buradaki atışlarda özel olarak ortaya nişan almıyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Renklere nişan alıyoruz. Renklere nişan alıyoruz şu anda. Kırptın her tarafını birader. Şarjör bitmiş. Doldur bir daha. Devam. Şöyle söyleyeyim, eğer bu atışları pompayla yapmaya kalksaydık herhalde bir hafta sürerdi. Ya ortada çok renk olmuyor. Sen diğer halkalara devam et. Aha, bu güzel oluyor. Evet. Galatasaray çıktı bak. Bu konuda çok üzgünüm. Fenerbahçeliyim çünkü. Kombine renkleri deniyoruz. Tamamdır. Biraderime ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu hedefleri benim için hazırladığından ötürü. Rica ederim, ne demek. Evet, başka bir atıcımızla yeni bir atış denemesi. Kola şişesi yere düştükten sonra yapılan atışta tabandan girdi, kapaktan çıktı. Bir de arkadaşımıza nişan almayı öğretmek istedik ama arkadaşımız kapağı açmayı
Belki içeriz diye atmıştır İçeriz öyle. diye öyle attım Attı. ben zaten. Arkadaş Kapağı attım ben normal. evet, pardon ya, çok özür dileriz. Arkadaş bizim için açmak istemiş. Ya. Biz yanlış algılamışız. İsraf olmasın dedim. Teşekkür ediyoruz sana. İsraf olmasın dedik.